Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoyla Evet. karşınızdayız. Bu videomuzun konusu ne aşkım? Nasıl tanıştık? Daha önce bunu anlatmıştık ama şimdi kısa ve net sadece nasıl tanıştığımızı anlattığımız bir video olacak. Nasıl tanıştık derken şöyle Melisa benimle tanıştı. Hı, Sonrasında ben de olaya dahil oldum. Buyurun. evet, biraz uzun anlatıyorum. Yemin Evet. ederim kurgu değil. Allah beğenmesin kurguyu. Gerçekten kurgu değil. Gerçek. Evet. Bundan 4 sene önceydi işte. O zamanlar Twitter kullanıyordum. Şimdi kullanmıyorum ama bana bir tane profil yazdı. Hı, Yani ben. evet. Bana dedi ki işte çok da neşeli bir kıza benziyorsun. Niye dedi böyle olumsuz olumsuz tweetler beğeniyorsun yazdı. Allah, ben de baktım beğendiğim profil. Gecenin bir ucunda da yazmış. Cevap verdim. Sonra biz konuşmaya başladık. Sonra konuşma ilerledi. WhatsApp'a geçtik, Instagram'a geçtik falan. Arkadaşlar ekledi. Bilmem neler oldu böyle. Neyse sonra birinci ayın sonuna doğru geldik. Görüşecektik. Kadıköy'de ortak alan belirledik. Gene sene de Kadıköy'de buluşmamız bu arada. Tesadüf diyelim. Hı. Kadıköy'de görüşecektik. Tam o gün hazırlanıp sistemle ettim. Çocuğa yazıyorum ki evden çıktım ben. Evden çıkıyorum ben yazdım. Pardon. Çocuk da cevap vermedi. Görüldü bıraktı mesajımı. Hı. Sonra ben bir daha yazdım. Bir şey olmuştur belki hani diye. Bazen mesajı yollayamıyorsun, bir şey oluyor ya. Gene cevap yok. Arıyorum, açmıyor. Hı. Arkadaşlarına yazıyorum. Arkadaşlar diyor ki biz konuşmadık, ulaşamadık. Allah Allah, yanına gelecekti. Dedim ne oluyor? Sonra o çocuk beni o gece ekti. Ben de evde bayağı hüngür hüngür ağlıyorum. Arkadaşım da sırf güleyim diye TikTok'tan bana videolar atıyor. TikTok'a da öyle girdim yani. TikTok'tan birbirimize video atıyoruz. Tam videoları kaydırırken bir tane videoya denk geldim o dönem. Şuraya koyarım o videoyu da. O dönemde işte Serhat, arkadaşım Murat'la birlikte video çekiyor ve videolar inanılmaz izleniyor. Ve tam da ağladığım gün böyle bir video çıktı. Bir baktım, benim konuştuğum çocuk. Dedim bu Deniz değil mi hani? Deniz'di bu arada konuştuğum çocuğun ismi. Deniz Ulaş Bilgin'di. Dedim ki bu o değil mi hani? Sonra Deniz'e attım bu videoyu. Deniz beni engelledi. Arkadaşlarına attım, arkadaşları beni engelledi. Ben dedim ki Allah Allah. Ne oluyoruz hani? Sonra geri döndüm videoya. Videoda işte yorumlar kısmında Serhat'in yorumunu sabitlemiş. Bir baktım küçük fotoğrafta benim konuştuğum profil yani Serhat. Serhat'in profiline girdim birebir ama böyle aynı profiller yani. Dedim ki nasıl olabilir bu? Instagram'a yazdım hemen Serhat Özer diye. TikTok'tan bakmıştım ya. Sonra gene aynı işte orada oyuncu bilmem ne yazıyor. Ben dedim ki tamam bu dedim büyük ihtimal yurt dışında bir aktör. Biz öncelerden küçükken yapardık ya loganlar manlar bilmem neler işte bunları fake hesaplarını falan açıp fotoğraflarını kullanırdık. Dedim ki sen öyle güme gittin belli yani. O sırada ama sinirliyim ya. Serhat da dedim kesin Serhat'in de hesabını Deniz yönetiyordur diye düşündüğümden Serhat'a da Çünkü, küfür ettim. çünkü benimkini de saate düşündü yani. Tabii, Komple herkes saate tabii. sandı. Ben dedim ki bu çocuk yabancı yani belli. Serhat'in de bir tık öyle Avrupa'yı bir tipi de var şimdi. Hı. Dedim kesin yabancıdır. Neyse Serhat'a sonra işte gece küfür ettim. Evet. Hı, Bu arada o anı anlatayım. hı. Şöyle mesela ben o sırada hiç şey yokken bilgisayarda oyun oynuyorum. Bir anda mesaj geldi. İstek bölümüne düştü. Açtım, baktım. Ve dedim ki bir kız bana küfür etmiş. Lan dedim bana kız niye küfür etsin? Profile girdim. O sırada profili açıktı. Fotoğraflarını inceledim. Küfür önemsemedim o sırada. Fotoğraflarını inceledim. Beğendim. Ama dedim bana küfür ettiği için herhalde dedim rahatsız falan biri dedim. Sonra kapattım. Mesaja cevap vermedim. Hı. Görüldü de atmadım. Sonra ben oyunuma devam ettim. O sırada biz tabii ki de o kız arkadaşımla hemen başladık araştırmalara. Her İstihbarat, yerde aynen. istihbarat. MIT, Her MIT. yerde Serhat Özer, Deniz Ulaş Bilginler böyle yardırıyoruz Google'da. Sonra bir baktım ki arkadaşlar gerçek hesap Serhat Özer'miş. Realini O buldu. an bir aydınlanma yaşadım ve o dönem Instagram'da şey de yok. Mesajını geri çek de yoktu galiba. Evet yoktu. Değil mi? Ha. Yoktu. Dedim ki çocuğa küfür ettim. Ama dedim çocuk da mağdur bu durumda. Aslında haberi yok yani. Fake hesabı var. Ve öyle bir fake hesap ki arkadaşlar yani Serhat'ı 2-3 sene boyunca düzenli olarak takip edip bütün storylerin ekran fotoğrafları hani ben bazen kendi fotoğraflarımı şey yapamıyorum. Unutabilirsin. Galerimde tutamıyorum. Evet. Serhat'ın story olarak attığı bütün fotoğraflar çocuğun galerisinde. Ya mesela bana diyeceksiniz ki bir ay boyunca nasıl fake olduğunu anlamadım. Ama çocukla WhatsApp'tan konuştuğumda çocuk bana tripten selfie yolluyor. Evet. Selfie yolladığımda. Çünkü benim eski yayınladıklarımdan birini atıyor belki. Çocuk hiç böyle sahte hesap gibi değil ki. Ya da bütün hesapları 2-3 senelik Şeyi falan. düşünebiliyor musun yani? Hı? Mesela bak adam sana bir ay boyunca Ha? flörtleşirken düşsene sürekli selfie de atabiliyor ve Evet. o kadar çok selfie demek ki Evet. stoklamış ki Var. yani Hı? demek ki beni kaç yıldır böyle stokluyor. Tabii. Yani inanılmaz derecede. Tam bir Serhat'ın akıl hastalığı ya. tabii. Ya hepimizin fake hesabı vardır, vaktinde olmuştur ama mesela hani bir tane fotoğraf atarsın, iki tane fotoğraf Evet, atarsın, kapatırsın hesabı. aynen. O da birilerini stoklamak içindir hani. Ay bu ciddi ciddi mesai ve
Arkadaşları var. O nasıl oluyor? Mesela bak, Arkadaşları var. mesela Bir benim fake hesabın nasıl arkadaş olabilir? o da mı onlardan mı fake acaba? Ama telefonda konuştum ben bu Bunlar insanlar. Onlar teşkilat mı yanına ya? geldi. Mesela hala daha ne olduğunu çözemedik bu arada arkadaşlar. O sırada mesela mesaj attı. İkinci mesajında normal mesaj attı. Hı hı. İşte senin fotoğraflarını kullanıyorlar diye Hı yazdı. Ben de o sırada hemen hani fotoğrafları kullanıyor deyince cevap hı. verdim. Hı. Sonra hemen ben de WhatsApp'tan geçmiştik herhalde. O sırada mesajlaştık hemen ve ben de direkt karakola gitmek istediğimi söyledim. Karakola gittim, şikayetçi oldum. Şikayetçi olduğum sırada da ben Melisa'nın profilini ilk bana küfür ettiğinde profilini incelediğimde beğendim. Hı hı. Tamam mı? Dedim ki bir dedim tanışayım dedim bununla. Dedim nasıl bir kız acaba? Bir tanıştım. Kadıköy'de buluştuk. Bahaneler uyduruyorum polise vereceğim diye. Delilleri istedim kendisinden. Delil de WhatsApp kayıtları vesaire var ya, onları istedim. O sırada isterken de ben kilitlendim. Ben o sırada tutuldum kendisine. Yani ben hatta o gün masadan kalkarken bile kendisine o zaman söylememiştim ama masadan kalkarken şey demiştim içimden. Ya dedim ki Serhat, eğer bu masadan kalkacaksan gerçekten ya birlikte kalkacaksın ya da hiç kalkmayacaksın. Yani bu kızla bir daha oturmayacaksın diye düşündüm. Çünkü şu nokta çok önemli bence. Bir insanın bu kadar güzel kalbi ve gözlerine yansıması ya tesadüf değil diye düşündüm. Ve bunu kaybetmek istemedim. Şu an o gözlerde, o kalplerde bana ait. Ne kadar romantik bağladın ya. Öyle, gerçekten öyle. Hayır, o Sert anı bana yaşıyorum dümdüz çünkü. yürüdü arka. Ya Ben bak, nasıl anlattım farkında mısın? dümdüz yürü. Sen çok İşte ben gerçekten bak aşk yaşadığım için öyle. Sen ben şimdi onu yaşamadığın için anlamazsın. ben karşımdaki insanı Deniz zannediyorum. Olayı komple telefonda hani beni araması falan da normal geldi bana. Çünkü mesajlarını anlatamadım pek. Hı. Telefonda anlattık. Sen telefonda ilk kez konuşmamıza rağmen sen sadece benimle dalga falan geçti. Gülüyor ediyor falan Ama böyle. neden Ama onu bak, sen onu anlamadın. ben olayı çok yaşayarak anlattığım için sana Hı. tatlı geldim büyük ihtimalle. Yok yok, hayır hayır, Hı. onunla alakalı değil. Benim burada arkadaşlar, biri sizin fotoğrafınızı kullansa tabii ki siz de merak edersiniz. Evet. Ama şöyle bir şey var. Ben çok yaşadım bunu. Hmm, Yani benim çok saçma sapan uygulamalarda fotoğraflarım evet. çıkmıştı. Yani bir de benim yapay zeka ile fotoğraflarımı böyle şey yapıp farklı farklı vücutlar koydular benim fotoğraflarıma. Benim kafamı kullandılar. Hani anladın mı? Ben çok alışkındım buna. Ben o yüzden çok önemsemiyordum. Şikayet etmekten bıkmıştım. Tamam. Kız arkadaşım ilk defa böyle bir şey, enteresan bir şey yaşadığı için de ister istemez bana bunun söylemini bulundu. Evet. Yani öyle ekstra bir durum değil aslında buradaki süreç. Ya ben o yüzden bunu farklı bir şekilde değerlendirdim. Hı hı. Farklı bir değerlendirdim derken biraz Farklı değerlendirdi. çok güzel Yani değerlendirdim. hemen Kadıköy'de buluşacağız dedi. Bana dedi ki ben o sırada bakayım dedi konuşmalarınıza, etmelerinize. Gerekli olanları dedi ekran fotoğrafını alırım. Zaten dedi şikayetçi olacağım onları vereceğim dedi. Hiç, Okey dedim. hiç umurumda değildi. Hiç umurunda değildi. Evet. Biz buluştuk. Saat böyle inanılmaz derecede sadece bana yürüyor. Evet. Gün ilk buluşmamızda yani konuyu da konuşuyoruz tabii ama alttan yürüyor bana yani. Mesela şey diyor işte ben karşısında oturuyorum ya böyle yapıyor. Ya sen niye orada oturuyorsun? Gelsene yanımda otur da oradan doğru bakayım falan yapıyor. Yani bunları anlatman gerek yok. Buralar çok önemli değil. Geç oraları. Sonuçta Sonra tanışma anımızı anlatıyoruz. Evet. zaten sürecimiz çok hızlı oldu. Ben ne olduğunu anlamadım ki ben Serhat demiyordum. Deniz falan diyordum ilk Deniz gibi zamanlar. bakıyordun bana sen. Hatta bana böyle Serhat dediğinde mesela ben biraz böyle garipsiyordu. İlk tanıştığımızda da şimdi ben Deniz profilini o profile meşleştirdiğim için Serhat ismi bir anda Serhat ve Deniz isminde böyle çok ütopik bir fark varmış gibi geldi ve dedim ki nasıl yani bu tipolojinin ismi nasıl Serhat gibi oldum. Biraz daha böyle büyük yaş gibi. Serhat Serhat. ismi evet ondan Daha galiba. olgun bir Hı. yaş grubu gibi. Ha işte. Ben zaten ilk bana küfür ettiği anda da beğendiğim için ister istemez bir de kendisini tanıyınca o gün kaçırmak istemedim. Yani siz şöyle düşünün, çok değerli bir altın var ve bu altını kaçırır mıydınız? Yatırım tavsiyesi değildir. Genel Sonra, olarak bu ne? sonra zaten üstünden vakit geçtikten sonra sevgili olduk. Tabii yani evet, Çok hızlı bir süreç oldu çok bu. hızlı bir süreç oldu çünkü Evet bırakmadı çünkü bence, yapıştı öyle. ama bu arada bunun yaşanmasının en büyük sebebini söyleyeyim ben sana. Hı. Bence ben çok yargıladığım bir şeyi yaşadım. Ne? Ben zamanında şey derdim, hep lise zamanında. Derdim ki ya işte ilk görüşte aşk mı olur? İnsanların aşk diye bir şeyi yok. Sevgi yok. Bunların hepsi yalan balan derdim. Sallardım hep insanların arkasından. Bunu bana söyleyen insanlara da inanmazdım. Hı hı. Ve o gün Melisa ile tanıştığımda, Kadıköy'de tanıştığımda o kafede
Onu bir nevi yıktılar her şeyde benim. Evet. Yani senin gözlerin bende onun her şeyini yıktı ve bir anda her şey çok değişti. O yüzden çok da büyük konuşmayın, haberiniz olsun. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizlere sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Veya hikayede anlamadığınız bir kısım varsa yorumlara yazın, biz tamamlarız mümkün olduğunca. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı, her şeyi yapın. Hadi görüşürüz, kendinize iyi bakın.